6 Mart 1975. Karanlık köy. Dağların ardında kalmış, sisin kolay kolay dağılmadığı, insanların güneşten çok gölgeye baktığı küçük bir köydü. Öznur ve Mehmet Yalçıner çifti tam 10 yıldır çocuk sahibi olamıyordu. Hocalara gidildi, türbelere gidildi, adaklar adandı, kurbanlar kesildi. Ama sonuç aynı kaldı. Öznur geceleri her seferinde aynı şeyi duyuyordu. Kapının arkasında bir nefes. Sıcak, buğulu bir nefes. Bazen de evde olmayan bir beşiğin gıcırdayan sesiyle uyanıyordu. Oysa evlerinde beşik yoktu. Köylüler fısıldaşmaya başlamıştı. Yalçınerlerin soyları kesildi. Rahmine gölge çökmüş. Bu işin içinde cin var. Zamanla herkes aynı cümleyi kurar oldu. Sabiha'ya gidin. O böyle şeyleri iyi bilir. Görgü tanığı Necibe Ana'nın kaset kaydından. Öznur'un gözü uyku tutmaz olmuştu. Kapımın ardında biri var derdi. Bir gece baktığımda kapının iç yüzeyi su içindeydi. Rusva gibi terlemiş. İşte o zaman herkes dedi ki, bu iş hocalık değil. Sabiha'ya gidin. Sabiha'ya gidiş. 13 Mart 1975. 13 Mart 1975 gecesi Öznur ve Mehmet'i ellerinde titrek bir fenerle köyden ayrılıp ormana girdiler. Rüzgar normal esmiyordu. Sanki ağaçların arasından değil, yerin altından geliyordu. Öznur aniden durdu. Duydun mu? Neyi dedi Mehmet? Öznur sanki bebek ağlıyor. Mehmet feneri sıkıca tuttu elinde. Ellerinin titrediği belliydi. Rüzgardır, yürü. Ama Öznur'un içini biliyordu. Bu rüzgar sesi değildi. İlerledikçe hava ağırlaştı. Sanki oksijen değil, soğuk çamur soluyorlardı. Sabiha'nın kulübesi göründüğünde Öznur geri dönmek istedi. Kalbinde ince bir sesle dön geri. Kapı açılırsa kapanmaz. Ama o sesi susturdu. Kulübenin kapısında kızgın demirle yakılmış gibi duran Arapça kelimeler vardı. Bab, zıl ve ruh. Yani kapı, gölge ve ruh. Harfler hareket ediyordu. Öznur'a göre onlara baktığında harflerin şekli nefes alıp veriyor gibi titriyordu. Mehmet geri adım attı. Öznur, bu doğru değil. Tam o anda kulübenin içinden derin bir nefes sesi geldi. Kapı kimse dokunmadan yavaşça açıldı. İçeride karanlığın içinden Sabiha belirdi. Saçları kül rengi, gözleri çukur, tırnakları uzun ve sararmıştı. Ama en korkutucu olan gözlerinin içi boş gibiydi. Konuştuğunda sesi insan sesi değildi. Sizi bekliyorum. Öznur ağlamaya başladı. Çocuk istiyoruz. Ne gerekirse, ne bedel olursa. Sabiha Öznur'a yaklaştı. Elini yavaşça Öznur'un karnına koydu. Avucundan buz gibi bir soğuk yayıldı. Öznur titremeye başladı. Sabiha, bazı çocuklar rahimden doğmaz. Bazı çocuklar kapıdan doğar. Öznur'un gözleri büyüdü. Geri çekilmek istedi ama ayakları sanki yere çivilenmişti. Sabiha kapının iç tarafına baktı. Orada kimse yoktu ama gözleri sanki birini görmüş gibi netleşti. Gir içeri. Vakit geldi.
Öznur ve Mehmet kulübeye girdiler. Kapı arkalarından kendiliğinden kapanıp kilitlenirken hiçbir el o kapıya değmedi. Kulübenin içi ışığı kabul etmeyen bir karanlıktı. Feneri yaktıklarında ışık bir adım ileride boğuluyor, duvara değmeden sönüyordu. Sabiha yerin ortasına siyah bir kumaş serdi. Üzerine 3 sembol çizdi. Açık bir göz, ters çevrilmiş bir kapı, yarım kırık bir ay. Tavan boyunca gölgeler dolaşıyordu. Gölgeler Öznur'un nefesiyle aynı ritimde genişleyip daralıyordu. Sabiha gözlerini kapadı. Nefes almadı. Sonra bir anda insan sesinden daha kalın bir sesle "Ya cinni, ya ifrit, ifta el bab." Yani ey cin, ey ifrit, kapıyı aç. Kulübe sallanmaya başladı. Duvarların arasından ince ince topraklar döküldü. Öznur karnını tuttu. İçimden biri çekiyor. Ciğerimi söküyorlar. Sanki görünmeyen eller Öznur'un iç organlarını tutmuş, onu ikiye ayırmaya çalışıyordu. Mehmet çığlık attı. "Durdur onu." Sabiha'nın gözleri artık tamamen siyahtı. Göz bebeği, irisi yoktu. Sesini boğuk bir yerden geliyormuş gibi çıkardı. Bedel ödeniyor. Öznur'un karnı mor bir ışıkla parlamaya başladı. Mor ışığın etrafından gölgeler spiral gibi dönerek Öznur'un bedenine doğru süzüldü ve içinden geçip kayboldular. Kulübede hiçbir görünen kapı yoktu. Ama o anda çok derinden gelen bir kapı gıcırtısı duyuldu. Sanki kulübenin içinde herkesin göremediği ikinci bir kapı vardı ve artık tamamen açılmıştı. Öznur son bir çığlık attı, sonra birden sessizleşti. Nefesi normalleşti. Sabiha sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin bir sesle fısıldadı. Kapı açıldı. Öznur kendine geldiğinde yorgun ama rahminde bir ağırlık hissetti. Eli istemsizce karnına gitti. Sabiha yüzünde küçücük bir gülümsemeyle "Hamilesin." Mehmet neye sevinip neye korkacağını bilemedi. 11 Mart 1976. Doğum gecesi hava meteoroloji kayıtlarına göre normalmiş. Bebe Zeliha eve girdiğinde duvarlarda gölgelerin kendi kendine hareket ettiğini gördü. Doğum başladığı anda lamba patladı. Ateş birden sönüp mor bir alevle geri geldi. Evin kerpiç duvarları titredi. Ve Miran doğdu. Ağlamadı. Gözleri bir kuyunun dibine bakar gibi karanlık ve derin. Odanın içinde hiçbir ağızdan çıkmayan bir fısıltı yankılandı. "Bab." Öznur'un eli titredi. Ama yine de bebeğini bağrına bastı. Mehmet korkuyla "Öznur, gözlerine bak. Bu normal değil." Öznur gözyaşıyla gülümsedi. "Ne olursa olsun bu benim oğlum." Bebeğin gözleri ne kadar karanlık olursa olsun Öznur o anda yalnızca anne olmanın ağırlığını ve içini delen bir sevgi hissediyordu. Miran 1 yaşına geldiğinde köyde tuhaflıklar artmıştı. Hayvanlar Yalçınerlerin evinin önünden geçmemeye başladı. Geceleri evin çevresinde uğultular duyuluyordu. Ama Öznur için Miran hala sadece bir bebekti. Bir gece rüzgar dışarıda uğullarken Öznur Miran'ı kucağına aldı. "Hadi oğlum, anne de, baba de." Miran gözlerini iyice kocaman açtı. Sanki odadaki herkesi ve her şeyi görmeyip başka bir şey dinliyordu. Sonra dudakları yavaşça kıpırdadı. "Bab." Öznur sevinçle bağırdı. "Baba," dedi. "Mehmet, duydun mu? Baba," dedi. Mehmet tereddütle baktı. O da duymuştu. Ama Mira'nın söylediği kelime baba değildi.
O çok daha önce kulübenin kapısında gördükleri kelimeydi. Bab, kapı. Mira'nın ilk kelimesi kapıydı. Kelime ağızdan çıktığı anda odanın sıcaklığı birkaç derece düştü. Miran büyüdükçe köyün üstüne kara bir örtü serilmiş gibi oldu. Gölgesi kendi kendine kıpırdıyordu. Aynadaki yansıması ondan birkaç saniye sonra hareket ediyordu. Ateş mor renkte yanıyor, bazen maviye çalıyordu. Hayvanlar Miran'ı görünce ürküp kaçıyordu. Geceleri Öznur onu uyurken izlediğinde Mira'nın dudaklarından şu kelimeler dökülüyordu. El Kadim, El Kadim, yani gelen, yaklaşan. Öznur bir gece odanın kapısından baktığında Mira'nın yatağında otururken gördü. Onun arkasındaysa aynı boyda ikinci bir gölge duruyordu. Ama odada yalnızca Miran vardı. Görgü tanığı öğretmenin ifadesi. Öğretmen ifadesinde defterine bir şey yazmıyordu. Boş bırakıyordu. Ama teneffüsten dönüp baktığımda sayfalar kendi kendine kararmış oluyordu. Sanki görünmez biri oraya bir şeyler yazmış, sonra silmek istemiş gibi. Miran birkaç kez gece yarısı evden kayboldu. Çıplak ayakla gözleri bir yere sabitlenmiş gibi mezar taşlarının arasında dolaşıyordu. Ve fısıldıyordu. Nefs, ruh, iftah, ez-zulm, mamer. Yani can, ruh, aç, karanlık ve geçit. Bekçinin ifadesi kayda şöyle geçti. Onun yürüdüğü yerde toprak kabarıyordu. Sanki alttan biri kalkmaya çalışıyordu. Her adımında toprağın içinden ince bir nefes çıkıyordu. Köydeki çocuklar teker teker kaybolmaya başladı. Evlerin kapılarına çamurla yazılmış Arapça kelimeler bulunuyordu. Hudür, zıl, meftuh, varış, gölge ve açık. Kaybolmadan önce bazı çocuklar tuhaf cümleler kuruyorlardı. Bir çocuk annesine, kapının arkasından biri bana Tahal dedi, demişti. Tahal, yani gel. Bazıları duvarlara bildiğimiz şu kelimeyi çiziyordu. Bab. Melek adındaki küçük kız gece siyah yüzlü bir çocukla orman yoluna doğru yürürken görüldü. Ve bir daha geri dönmedi. Öfke büyümüştü. Köylüler meşalelerle Sabia'nın kulübesine yürüdü. Bütün bunların sebebi sensin. Cinleri sen çağırdın. Kulübenin önüne geldiklerinde içeriden mor, siyah bir alev yükseldi. Alevin içinden gelen ses şuydu. Doğan sizin değil. Sabah olduğunda kulübe yerinde yoktu. Sanki topraktan sökülüp alınmış gibiydi. Ne bir iz ne de bir enkaz. Hiçbir şey yoktu. Bir gece sis köyde kalan son birkaç evin etrafını sardı. Her yer bembeyaz oldu. Ama bu beyazlıkta bile karanlık bir şey hareket ediyordu. Öznur kapının ardında Mira'nın adımlarını duydu. Kapı hiç dokunulmadan yavaşça açıldı. Dışarıdan bir ses geldi. Ya velet, taal. Ey çocuk, gel. Miran kapının eşiğinde belirdi. Gözleri karanlık bir kuyu gibi. İçinde yıldızsız bir gece taşıyordu. Dudaklarından şu sözler döküldü. Ana el metfa,
El Bavvaba Medfua. Ben anahtarım. Kapı açıktır. Gökyüzü çatlayacak gibi uğuldadı. Sonra derinden gelen üçüncü bir ses duyuldu. El Mamer Cahiz. Geçit hazır. Sis, Mira'nın ayak bileklerinden başlayarak onu yukarı doğru sardı. Onu kucaklar gibi değil, içine çeker gibi. Miran geri dönüp bakmadan sis perdesinin içinde kayboldu. O günden sonra kimse Miran'ı bir daha görmedi. Öznur, Miran kaybolduktan sonra geceleri kapının önünde oturuyordu. Bazen kendi kendine, "Geliyorsun, biliyorum," diye fısıldıyordu. Komşuların anlattığına göre bir gece Öznur, kapının ardında Mira'nın çocuk sesiyle "anne" dediğini duymuş. Ertesi sabah Öznur, kapının hemen önünde yere yığılmış halde bulundu. Yüzünde hem korku, hem özlem, hem kabullenmişlik karışımı tuhaf bir ifade vardı. Mehmet, o olaydan kısa bir süre sonra dağa doğru yürürken görüldü. Ayakkabıları bir uçurumun kenarında bulundu. Ama kendisi asla bulunamadı. Köyde artık kimse gece kapıyı çalmaya cesaret edemiyordu. Çünkü insanlar kapının ardında bir misafir değil, bir şey beklediğini hissediyordu. Her gece aynı fısıltı duyulmaya başladı. Tal, tal, yani gel, gel. Bugün bile. Karanlık köy artık resmi haritalarda yerleşim yeri olarak görünmüyor. Evler yıkılmış, mezar taşları kaymış, yollar yabani otlarla kapanmış durumda. Ama sisli gecelerde bölgede devriye gezen görevliler aynı şeyi söyledi. Uzaktan bir çocuk sesi duyduk. Dal diyordu. Gel. Bazılarına göre sisin içinden siyah gözlü küçük bir çocuk hala dolaşıyor. Kimileri onun Miran olduğuna, kimileri ise kapının tamamen yeni bir şeyi doğurduğuna inanıyor. Kapıdan uzak durun. Sayın dinleyiciler, Karanlık Köy, Kapının Çocuğu dosyasının bizimle paylaşılan kısmını dinlediniz. Belki de bu, anlatılmasına izin verilen kadarıydı. Şunu unutmayın, kapılar biz zorla kapattığımız için değil, biz unuttuğumuzu sandığımız için açılır. Bazen bir evin içinde anlamsız bir tıkırtı duyarsınız. Ayak sesidir dersiniz. Bazen gece yarısı kapınızın hafifçe tıklandığını işitirsiniz. Rüzgardır dersiniz. Bazen uykuyla uyanıklık arasında boğazınızın yanında bir nefes hissedersiniz. Ve sonra ince bir fısıltı gelir. Teal, gel. İşte o anda bu yayını hatırlayın. Kapıya yaklaşmayın, kapıyı açmayın. Ve ne olursa olsun asla cevap vermeyin. Bu kanalda geceleri uyuyamayanların hikayeleri anlatılır. Fısıltılar, karanlık sırlar ve yarım kalan çığlıklar. Eğer korkmaya hazırsan abone ol. Senin de bu tarz bir hikayen varsa yorumlara ekle. Çünkü bir sonraki hikaye seni izliyor olabilir.